80'ler ve 90'lar. Bu zamanlar oyun dünyasında rekabetin adı Atari, Nintendo ve Sega'ydı. Herkes bu üç devin etrafında dönerken kimse yeni bir oyuncunun sahneye çıkacağını tahmin etmiyordu. Ama 1994 yılında bir devrim ortaya çıktı. PlayStation. Bu videoda Sony'nin bu nostaljik başlangıcından bugünkü teknoloji devi olma konumuna uzanan hikayesini konuşacağız. Ayrıca şirketin güncel finansal durumuna göz atarak teknik göstergelerin bizlere ne gibi fırsatlar sunduğunu yakından inceleyeceğiz. İyi seyirler. Sony 7 Mayıs 1946'da Masaru Ibuka ve Akio Morita tarafından Tokyo'da kurulmuştu. Şirketin ilk adı Tokyo Telekomünikasyon Mühendisliği Şirketi anlamına gelen Tokyo Shushin Kogyo idi. Ürettiği ilk ürünü ise pirinç pişirme tenceresi gibi basit bir ev aleti olmuştu. Şirket 1958 yılında daha küresel bir marka oluşturabilmek için Sony adını almış, 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde şube açarak globalleşmeye başlamıştı. 1968'de renkli TV üretimiyle büyük başarı yakalamış, 1979'da Walkman'i piyasaya sürerek müzik dinleme alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. 1984'te CD Player, 1994'te PlayStation'ı piyasaya çıkardıktan sonra PlayStation, Sony'nin oyun dünyasına dev bir oyuncu olmasını sağlamıştı. PlayStation sahneye çıkmadan önce oyun dünyasının dengelerini Nintendo ve Sega belirliyordu. Atari ise 1980'lerin efsanesi olmasına rağmen artık eski gücünü kaybetmişti. Sony sahneye çıktığında ise CD tabanlı sistemle yeni bir dönem başlatmış ve Nintendo-Sega rekabetini de ortadan kaldırmıştı. Artık oyun dünyasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 1989'da Columbia Pictures'ı satın alarak sinema sektörüne giriş yapan Sony için Walkman devrini bitiren MP3 ve iPod ile rekabet ettiği dönem ise bir hayli zorlu geçmişti. Ancak oyun sektöründe PlayStation 2, 3 ve 4 ile büyük kazanç sağlayarak Walkman'in piyasadan süpürüldüğü zorlu zamanları çabuk atlatmıştı. Televizyon pazarında ise diğer markalarla rekabet sertleşse de kamera, sensör ve elektronik bileşenlerde güçlü konumunu korumuştu. Sony artık sadece bir elektronik şirketi değil, teknoloji, oyun, müzik ve film sektörlerinde de lider bir oyuncu haline gelmişti. Günümüzde şirket gelirlerinin %35'ini oluşturan Sony Interactive Entertainment ile oyun dünyasının devlerinden biri konumundadır. Sony Pictures ve Sony Music ile eğlence sektöründe de büyük paya sahiptir. Sony, kamera sensörlerinde de dünya lideri konumunda olup, Apple ve birçok diğer akıllı telefon markasına kamera sensörü sağlamaktadır. Yapay zeka yatırımlarına da hız kesmeden devam eden şirket, yapay zekayı sadece oyun alanında değil, sensörler, görüntü işleme, robotik ve mutfak otomasyonu gibi pek çok alanda stratejik bir öneme sahip bir teknoloji olarak görmektedir. Kasım 2019'da kurduğu Sony AI ile yaratıcılığı tetiklemek misyonunu benimsemiş, başlangıçta oyun, görüntü sensör sistemleri ve mutfak robotları üzerine 3 ana yapay zeka projesi başlatmıştır. Hiroaki Kitano liderliğinde yapay zekayı oyun kahramanlarını daha gerçekçi hale getirmek, kameralara zeka katmak ve mutfakta robotik otomasyonu sağlamak üzere entegre etmeyi planlamaktadır. 2024 yılında AMD ile Project Amethyst üzerinde çalışmaya başlamış, bu projede makine öğrenmesiyle oyun grafiklerinin güçlendirilmesi ve Ray Tracing gibi teknolojilerin yapılandırılması planlanmaktadır. Bu yatırımların geleceğin konsolları için kilit bir veri tabanı sunacağı düşünülmektedir. Sony 2016 yılında ABD merkezli Kojitai şirketine stratejik yatırım yaptı. Bu şirket Continual Learning yani sürekli öğrenen yapay zekalar geliştirmektedir. Sony bu teknolojiyle oyun, robotik ve genel yaşamsal görevlerde kullanarak özerk öğrenme altyapısını artırmayı hedeflemektedir. Şirket yapay zeka araştırma merkezlerini ABD, Japonya, İsviçre ve 2024 yılında Barcelona'ya kadar genişlettiğini duyurdu. 2025 Haziran'ında Sony Semiconductor Solutions ile kenarda çalışan yapay zeka modellerini optimize eden AI Trio Studio adlı hizmeti duyurdu. Bu hizmet ile kamera sensörleri için yapay zeka entegrasyonunun hızlandırılması planlanmaktadır. Sony, CMOS sensör pazarının yaklaşık %50'sini elinde tutmakta ve yapay zeka destekli görüntüleme, otomotiv, uzay ve lojistik gibi alanlarda da lider olmayı hedeflemektedir. 1946 yılında küçük bir tamir atölyesinden başlayan bu şirket, günümüzde oyun, müzik, film ve teknoloji devine dönüşmüş bir marka konumundadır. Walkman'dan PlayStation'a, renkli televizyonlardan bugünün yapay zeka destekli sensörlerine kadar birçok yenilikçi projeye imza atan Sony'nin inovasyon kodları şirketin DNA'sında bulunmaktadır. 2014 yılından günümüze Sony'nin gelirlerine geniş çerçeveden baktığımızda
dönem dönem dalgalanmalar göze çarpmaktadır. Bunun başlıca sebepleri Sony'nin gelirlerinin %80'inden fazlasının Japonya dışından gelmesidir. Japon yeninin dolar ve euro karşısındaki değer değişimleri gelirlerde de dalgalanmalar yaratmaktadır. Yine Sony'nin gelirlerinin önemli bir kısmının kaynağı olan Game Network Service bölümüne bağlı olarak yaşanan oynaklık da dalgalanmalara sebebiyet vermektedir. Yani oyun konsollarının çıktığı yıl ve takip eden yıl sonrası satış artışları ile gelirlerde zirveler yaşanmakta, ancak yeni konsolun çıkacağı beklentisiyle devam eden yıllarda düşüşler yaşanmaktadır. Akıllı telefon pazarındaki büyüme ve daralmalar da Sony'nin sensör gelirlerini doğrudan etkiler. Gelirlerde yaşanan dalgalanmalarla birlikte net kar da bu durumdan etkilenmektedir. Şirketin serbest nakit akışı önceki yıllara göre oldukça etkileyici bir artış göstermekte. Bu durum konsol, sensör ve eğlence segmentlerinden elde ettiği nakdi verimli bir şekilde yönettiğini ve elde edilen yüksek nakit destekliğini de Ar-Ge, üretim, temettü, borç geri ödemeleri veya hisse geri alımları için kullanabileceğini ortaya koymaktadır. Sony'nin serbest nakit akışı verisi şirketin finansal sağlamlığını, büyüme odaklı esnekliğini ve yatırımcı dostu yapısını net şekilde gösteriyor. Gelirlerde yaşanan dalgalanmalardan dolayı şirketin hisse başı kazançlarında da bunun etkisi görülmekte. Ancak bu yılki güçlü toparlanma da göze çarpmaktadır. 1961 yılında Sony sembolüyle halka arz edilen şirketin haftalık zaman aralığından grafiğine bakmaktasınız. 2000 yılında 31 dolar seviyesine kadar yükselen fiyatlar, dot-com balonu sonrası yaşanan çöküşle 1 dolar 95 sent seviyelerine kadar düşmüştü. Sonrasında yaşanan toparlanma ile tam 22 yıl sonra eski zirvelerine ulaşmaya çalışmış ancak başaramayarak tekrar bir düzeltme yaşamıştı. Düzeltme sonrası tekrar toparlanan fiyatlar videoyu hazırladığım tarihte 24 dolar seviyelerindedir. Peki grafiğe dikkatli baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben oldukça büyük bir fincan kulp formasyonu görmekteyim. Fiyatlar şu an kulp içerisinde oluşan trend üzerinde hareket etmekte. Pivot noktanın aşılması ile fiyatlar yeni zirveleri görecektir. Ancak grafik üzerinde oluşan formasyon oldukça geniş zamanlıdır. Bu yüzden fiyatların pivot noktanın aşılması ile hedef seviyelere ulaşması da zaman alacaktır. Formasyon işlem kurallarına göre pivot nokta aşılmadan işleme girilmemelidir. Sony'nin hikayesi bize şunu gösteriyor. Yenilik ve çeşitlilik küresel rekabetin anahtarı. PlayStation'dan sensör teknolojisine, müzikten filme kadar her alanda güçlü varlık gösteren Sony zorluklara rağmen büyümeye devam ediyor. Peki sizce Sony'nin geleceğinde asıl büyüme motoru hangisi olacak? Oyun mu? Yapay zeka mı? Sensör teknolojileri mi? Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.